Herkese merhabalar. Eser'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizler için yapımı oldukça pratik ve çok lezzetli pita ekmeği tarifi hazırladım. Pita ekmeğinin yapılışının tüm detaylarıyla paylaşıyorum. Kaçırmamak için atlamadan izlemenizi tavsiye ederim. Dilerseniz nasıl yapmışım buyurun hemen başlayalım. Yoğurma kabımın içerisine 1 su bardağı ılıktan birazcık daha sıcak süt ilave ediyorum. Üzerine 1 yemek kaşığı şeker ve 1 paket kuru maya ekleyip şeker eriyinceye kadar karıştırıyorum. Daha sonra üzerine 2 yemek kaşığı yoğurt ve 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum ve malzemelerimi karıştırıyorum. Bu arada kanalıma ilk defa gelen arkadaşlar kanalıma abone olup destek verirlerse sevinirim. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Sıvı malzemelerimi karıştırdıktan sonra undan bir miktar ekliyorum ve üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ekleyerek karıştırmaya devam ediyorum. Hamuru spatula ile şöyle bir toparladıktan sonra kalan unu da ilave ediyorum. Ve hamuru son olarak toparlayarak elle yoğurma işlemine geçiyorum. Toplamda bu tarif için 3 su bardağı un kullandım. Un miktarı markaya göre değişiklik gösterebilir. O yüzden dikkatli bir şekilde ekleyelim. Öncelikle yoğurma kabımın içerisinde hamuru toparlıyorum. Daha sonra da rahatça yoğurmak için masanın üzerine alıp güzelce özleşene kadar yoğuruyorum. Hamuru ne kadar güzel yoğurursanız o kadar güzel ekmekleriniz olur. Hamurumuz güzelce özleşti. Gördüğünüz gibi kıvamı çok güzel. Ele yapışan bir dokusu var. Kabımın içerisine tekrardan alıyorum ve mayalanması için üzerini kapatıp oda ısısında 45 dakika mayalandırıyorum. ...45 dakika sonunda hamurumuz mayalandı. Hamurdan maya tadı gelmemesi için öncelikle hamurun havasını alıyorum. Hamurun havasını aldıktan sonra masaya alıp bezeleme işlemine geçiyorum. Hamuru öncelikle uzun bir rulo haline getiriyorum. Daha sonra da parçalara ayırıyorum. Toplamda bu tariften 9 eşit beze elde ediyorum. Pita ekmeklerinin boyutunu nasıl istiyorsanız o şekilde bezeleri ayırabilirsiniz. Ben toplamda 9 eşit parçaya ayırıyorum. Ayırmış olduğum parçaları elimle yuvarlayarak beze haline getiriyorum. Tarifimde kullanmış olduğum malzeme listesini açıklama bölümüne ekliyorum. Kaçıran arkadaşlarımız oradan bakabilir. Hamurların tamamını beze haline getirdikten sonra tepsinin üzerine yerleştiriyorum. Öncelikle tepsiye un serpiştiriyorum ki hamurlarımız yapışmasın. Daha sonra da bezelerin üzerine un serpiştirdikten sonra üzerini kapatıyorum. Ve tekrardan mayalanması için 20 dakika üzerini örtüp ılık bir ortamda dinlendiriyorum. Bu aşamalarımız çok önemli, lütfen atlamayalım. 20 dakikanın sonunda bezelerimiz dinlendi. Gördüğünüz gibi yumuşacık oldular. Artık hamurlarımıza şekil verme aşamasına geçebiliriz. Hamurları açarken altına ve üstüne az miktarda un serperek
Bir merdane yardımıyla büyütüyorum. Bu aşamada hamurumuzu çok fazla inceltmeyelim ki pita ekmeklerimiz ince olmasın. Gördüğünüz gibi bu kalınlıkta olması yeterli. Bezelerin tamamını aynı şekilde açarak büyütüyorum. Hamurların tamamını hazırladım. Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye yerleştiriyorum. Son kalan hamurumu ayrı bir tepside pişirmemek için 4 parçaya ayırdım ve tepsilerin içerisindeki boşluklara yerleştirdim. Sizler de o şekilde ayarlayabilirsiniz. Hamurları tepsiye yerleştirdim ve üzerini kapatıyorum. Oda ısısında bir 15 dakika daha mayalanmaya bırakıyorum. 15 dakikanın sonunda hamurumuz mayalandı. 250 derecede önceden ısıtılmış alt üst ayar fırında pişirmeye gönderiyorum. İlk pita ekmeklerim çıktı. Toplamda 5 dakika içerisinde pişti. Fırının önünden ayrılmamanızda fayda var. Çok kısa sürede pişiyor. Hemen ikinci tepsiyi de aynı şekilde pişirmeye gönderiyorum. Pita ekmeklerimin tamamını pişirdim. Gördüğünüz gibi çok güzel şekilde balon gibi kabarmış. Hepsi de birbirinden güzel oldu. Emin olun tadı da inanılmaz lezzetli. Ve yemeklerin yanında kahvaltı saatlerinde çok yakışacak bir tarif oldu. Pita ekmeklerini fazla fazla yaparak dondurucuda saklayabilirsiniz. Tadında ve lezzetinde herhangi bir değişme olmayacaktır. Sizler de belirtmiş olduğum aşamalara dikkat ederek aynı lezzeti ve dokuyu yakalayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi içerisi de çok güzel şekilde pişmiş. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olan arkadaşların yorumlar kısmında düşüncelerini bekliyor olacağım. Bugünlük de bir tarifimin daha sonuna geldim. Umarım çok beğendiğiniz bir lezzet olmuştur. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bildirim zilini aktifleştirerek paylaşımlarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Farklı ve lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.